Evet arkadaşlar, gezi hikayelerimden herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Isparta Aksu ilçesinde bulunan Zindan Mağarası'ndayız. Zindan Mağarası'nı gezeceğiz. Evet arkadaşlar, Zindan Mağarası'na geldik. Giriş yapacağız. Tabii önce bilet almamız lazım. Giriş ücreti hemen şurada yazıyor, 30 TL. Evet, biletimizi alalım. Evet arkadaşlar, biletlerimizi aldık. Ancak tam bilet 50 TL. Emekli, yaşlı, yani 65 yaş üstü ve öğrenci indirimlerinde 30 TL'ymiş. Biz 30 TL'yi yanlış yapmışız, yorumlamışız. Evet, mağaraya giriş bu şekilde bir köprü üzeri. Yani bu derede zaten Aksu çayı. Arkadaşlar, biraz önce belirttiğim gibi Aksu ilçesindeyiz. Aksu çayı buradan geçiyor. Çayın üzerinde orada kapaklar var. Niye amaçla yapılmış tam bilemiyorum. Arkadaşlar, Zindan Mağarası'nın konumu. Hemen oradan bahsedeyim. Isparta Aksu ilçesine yaklaşık 2 kilometre mesafede ve böyle bir vadinin içerisinde, sağ solu yüksek kayalıklarla çevrili bu Aksu Nehri, Aksu su yatağının hemen yan tarafında bulunuyor. Girişi de hemen şurası arkadaşlar. Tam kayanın içerisi veya altı. Bir giriş yapalım. Bir de içeride sarkıtlar ve dikitler varmış. Biraz sonra biz de göreceğiz. Bir de gezmek istediğiniz bölümler biraz alçak dediler. Onun için başınızı çarpabilirsiniz. Mutlaka başınıza baret almanız lazım dediler. Buradan ücretsiz bir şekilde baret tedarinde yapıyorlar zaten. Evet, buralarda da böyle bir yıkıntılar var. Yani Zindan Mağarası'nın önünde böyle bir yapı varmış. Ama ne yapısı olduğunu tam olarak biz de bilemiyoruz. İşletmesi arkadaşlar Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı değil. Aksu Kaymakamlığı tarafından işletiliyormuş. Evet, hemen şurada yapılan kazılarda çıkan taşlar ve üzerlerindeki motifler görüyorsunuz arkadaşlar. Değişik insan figürleri, kanatlı erkek figürü. Karşıdaki hemen şunda bir koyun başı, şu kanatlı erkek figürü var. Şunda yine arkadaşlar, şurayı görüyorsunuz, bir koyun başı. Yan tarafta sanki üzümü sembolize eden bir motif. Aynı şekilde bunda da var. Sanki bu motifler bu çevrede yetişen canlı hayvan, yani keçi, koyun, artı bölgenin veriminden dolayı, çünkü sulak bir bölge, toprakları verimli bir bölge, bu bölgede yetişen üzümdür, işte veya ona benzer değişik meyveleri sembolize eden bazı motifler var. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle biraz da yüksekten mağaranın girişinden gösteriyorum size. İşletmeden bahsediyordum. Buluntuları görünce hemen
konu karıştı. Burayı arkadaşlar Aksu Kaymakamlığı işletiyormuş. Onun için öğretmen indirimi veya ücretsiz giriş böyle bir şey söz konusu değil. Öğretmenler tam ücretini ödüyor. Evet, böyle bir mozaik girişte. Arkadaşlar orijinalde bu şekilde bir kadın resmedilmiş mozaiklerle. Orijinali buymuş ancak kalanı çok az bir şey kalmış. Birçok yerleri bozulmuş. Evet arkadaşlar, kayalardan daha halen su sızıntıları var. Hemen şu karşıyı görüyorsunuz. Su sızıntısı var ve taşlar yemyeşil. Evet arkadaşlar, mağaranın içerisi bu şekilde. Yan duvarlarda sudan dolayı ve suyun taşıdığı değişik madenlerden dolayı bu şekilde kalıplar bırakmış. Evet, daha halen kayalardan sular sarkıyor, sular akıyor ve içerisindeki minerallerden dolayı sarkıtlar meydana gelmiş. Evet, sular damlıyor arkadaşlar. Evet, burada harika bir sarkıt oluşmuş. Yukarıda akan sulardan dolayı tavanda görüyorsunuz arkadaşlar, bembeyaz. Yani bu kaya yapısı değil. Şuradaki sarkıttan dikkat edin.
buradaki suların kalsiyum minerali taşımasından dolayı sarkıtlar falan bembeyaz. Yani mağaranın her tarafı, yukarılarda bakıyorsunuz, görüyorsunuz, her taraf bembeyaz. Arkadaşlar mağaranın içine kesintisiz göstermeye çalışıyorum size. Ziyaret yerleri, bölümleri, yürüyüş alanları gayet güzel. Her tarafı beton yol yapmışlar. Aydınlatması yapılmış. Ziyaret için gayet güzel. Ancak biraz dışarıda bahsettikleri gibi alçak. Dikkat etmezseniz kafanızı sağa sola çarpma ihtimaliniz var. İlkine de bizi uyarmışlar ve baretimizi vermişler. Evet, yine sarkıtlar. Çok yakınlardaki Burdur İnsuyu mağarasında veya Antalya Damlataş mağarasında olduğu gibi her tarafta sarkıtlar oluşmuş. Arkadaşlar mağarada ilerlerken size birkaç da bilgi veririm. Burası deniz seviyesine, yani rakımı 1300 metre civarında. Yapım olarak veya oluşma tarihi mi diyelim artık, çünkü el yapımı bir şey değil burası, veya keşif edilme tarihi mi diyelim, milattan önce 1. 2. yüzyıllara kadar uzanıyor. Yani yaklaşık 21. yüzyılda olduğumuza göre 22-23 yüzyıllık bir mağara burası. Yani bu kayalardan akan suların zemini aşındırmasıyla oluşmuş. Zemini aşındırmasıyla oluşmuş bir mağara. Tabii girişteki bulgulardan anlaşılacağı gibi, artı girişteki yapıdan anlaşılacağı gibi sanki bir dönemde kullanılmış gibi. Vallahi sonuna kadar gidelim bakalım ne kadar derin. İnsuyu mağarasında sular kesilmiş ama burada daha halen kayalardan su sızıntıları var. Yani ileride suni bir gölet olabilir. Bilmiyorum artık. Biz de ilk defa geldik.
Oy 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 oy, güzelliğe bakın. Işıklandırmayla birlikte harika bir görüntü olmuş. Yani sarkıtları ve dikitleri çok rahat bir şekilde ışık yardımıyla net görebiliyoruz. Yani ilkokul çocuklarını sarkıt ve dikit konusunu anlatırken buraya getirip göstermek lazım. Arkadaşlar, kayanın içerisinden su sesi geliyor. Allah Allah. Kayadan su sesi geliyor. Oy 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 oy. Harika bir görüntü. Oy, sarkıtlara bakın. Sarkıtlara bakın. Muhteşem bir görüntü. Ve hemen altlarında da dikitler oluşmuş. Ve arkadaşlar, bu sarkıt ve dikitler daha halen canlı, yani oluşmaya devam ediyor. Çünkü kayalardan daha hala su sızıntıları var. Dolayısıyla sarkıtlar büyümeye ve sarkıt ve dikitler diyelim artık, her ikisi de birlikte büyümeye devam ediyor. Evet. Geldiğimiz bu noktada da su sesleri var. Yani kayanın içerisinde su sesi geliyor arkadaşlar. Oy oy oy. Evet, sarkıtlar ve dikitler birleşmiş. Muhteşem bir manzara. Arkadaşlar, bu şekilde kayalardan gelen sular yine kayaları aşındırmak suretiyle değişik çökeltiler veya kayada oyuklar meydana getirmiş. Muhteşem bir görsel burası arkadaşlar. Gelen ziyaretçilerine cömert davranıyor. Bir doğa harikası burası.
Arkadaşlar burada yine ses geliyor. Su sesi geliyor ama burada bir bilgi daha verelim. Sanki bu zamana kadar verdiğimiz bilgiler yanlış mıydı, nasıldı bilemiyorum. İleriden gelen sular tam burada kayada bir delik bularak bu deliğin içine giriyor. O suyun sesi. Sanki bu sular birikip ileride kayanın içerisinden gidiyor gibi. Ama bilmiyorum, yani düzeltme mi diyelim yoksa tespit mi diyelim, tam da bilemedim. Yani her tarafta su sesi var. Yani bu suların hepsi mağaranın girişine gitse sanki orada büyük bir çay olacak. Öyle bir durum da yok. Arkadaşlar şuraya bakın. Kristalimsi bir yapı. Yani rengarenk kristalimsi bir yapı. Muhteşem bir oluşum. Evet, en büyük sarkıt ve dikit desek herhalde yeridir. Sarkıtla dikit burada birleşmiş arkadaşlar. Evet, burada dikitleri kırmışlar. Bakın şuraya dikkat edin. Çok farklı, kristalimsi bir yapı. Evet, en büyük dikitlerden birkaç tanesi de burada. Evet, yukarıdan su damlacıkları görünüyor mu bilmiyorum ama bunların üzerine gelerekten dikitler meydana getirmiş. Evet, yine bir başka dikit ve sarkıt birleşmiş. Ya muhteşem bir yapı. Işığı nasıl geçirdiğini arkadaşlar şuradan dikkat edin. Yapı. Nasıl bir kristalimsi yapı. Evet, şuralara bakın. Evet, yine burada da arkadaşlar sarkıtlar ve dikitler birleşmiş. Ve yine arkadaşlar halis molis Türk geleneklerini burada da göstermişiz. Bak ne kadar güzel serikli, salih, bilge sarkıtlar oluşmuş. Bu
konuda da zaten sınır tanımıyoruz biz millet olarak. Nerede bir güzellik görürsek mutlaka tahrip etme yönünde gayretçe sarf ediyoruz. Evet, buralar çok alçalmaya başladı. Burada neredeyse apalayarak geçeceğiz. Yani buranın yüksekliği 1 metre ya var ya yok. En sona mı geldik? Buradan ileriye girmek tehlikeli ve yasaktır demiş. Değirmen bölgesi. Değirmene gidemedik. Evet arkadaşlar, hamamdan çıktık. Bu şekilde ileri doğru da halen mağara gidiyor. Ancak burası çok alçak olduğu için buradan ileriye gitmek yasak demişler. Evet arkadaşlar, bu zindan mağarasının uzunluğu yaklaşık 750-760 metre. Ancak bu 750-760 metrenin 400-450 metresi ancak ziyarete açılmış. Tamamı açık değil. Evet arkadaşlar, zindan mağarasının sonuna geldik. Sonuna yani hamam bölgesine kadar geldik. Geri dönüşe geçtik. Burada sularda arkadaşlar magnezyum oranı var. Bundan dolayı bir inanış veya denenmiş bir tarafı var mı, test edilmiş tarafı var mı bilmiyorum. Bu su ve artı şu aşağıda biriken kalsiyum, magnezyum kalıntıları cilt sağlığına iyi geldiği, soğuk suyun eklem ağrılarına iyi geldiği yönünde faydası olduğu söyleniyor. Ama biz test etmiş değiliz. Biz duyduğumuzu söyleyelim. Şimdi son olarak hem çıkışa ilerleyelim, hem zindan mağarası ile ilgili başka ekleyebileceğimiz, gözümüzden kaçan yüksekliğini söyledim. Mağaranın derinliğini söyledim. Mağaranın derinliği 750-760 metre dedim. Ve bunun yani bazı kaynaklar tamamının ziyarete açıldığını, bazı kaynaklar %50'sinin ziyarete açıldığından bahsediyor ama en son noktaya geldiğimizde gördüğünüz daha mağara ileriye gidiyordu. Burada bize doğru bilgi olarak daha yakın olan ikinci söylediğim, yani mağaranın %50'sinin ziyarete açık olması yönündeki bilgi sanki doğru bir bilgi gibi geldi. Burada hemen Aksu Kaymakamlığı'na da ayrıca bir parantez açmak lazım. Gerçekten ziyaretçiler düşünmüş, aydınlatması, gezinti yolları harika olmuş. Verdiğimiz giriş ücreti helali hoş olsun. Yani paraya değmiş, değiyor. O şekilde söyleyelim. Evet arkadaşlar, mağarayı gezdik. Şu anda çıkıyoruz. Evet, en son hamamın zemininde olması gereken mozaik tahmin ediyorum buraya taşınmış. Evet arkadaşlar, mağarayı gezdik, dışarı çıktık, yazmış olduğumuz kompozisyonun
sonuç bölümüne gelelim. Yani bizim izlenimlerimiz nedir? Girişi çok büyük bir şeye benzemiyor. Dikkat ettiyseniz biraz kayalarda siyahlıklar var. Bahsettiğim gibi yapım demeyelim artık, keşif tarihi diye bahsedebiliriz. Milattan önce 1. veya 2. yüzyılda buranın keşfedildiğinden bahsetmiştim. O tarihten ta Selçuklulara kadar burası aktif olarak kullanılmış. Yine videonun başında mağaraya girerken göstermiştim, girişte bir yerleşim bölgesi artı kayalarda motiflerin olduğunu göstermiştim. Yani burası aktif kullanılmış. Ancak buranın ismi niye Zindan Mağarası? İçeriği gördük. Kayalardan gelen suların bıraktığı mineraller beyaz. Yani buraya beyaz zindan, beyaz mağara deseler belki anlayabilirim. Zindan bizim literatürümüzde siyah anlamında. Beyaz kayalarla oluşmuş olan bir mağaranın ismini niye zindan konulmuş? Orasını bilemiyorum. Sanki burası bir cezaevi mantığıyla suçluları kapattıkları bir bölge olabilir mi? Girişteki bina cezaevi gibi mahkumları kontrol için yapılmış bir bina olabilir mi? Yani böyle değişik soru işaretleri var. Zindan mağarası. İçerisi bembeyaz, pırıl pırıl. Gerçi biraz ışık da bizi aldatır ama buradaki sarkıtları, dikitleri oluşturan mineraller beyaz. Hatta bazı noktalarda dikkatinizi çekmiştir. Özellikle gösterdim. Kristal yapılı sarkıtlar ve dikitler oluşmuş. Yani böyle bir mağaraya siyah mağara denmesini çok algılayamadım. Yani içerisinin siyah olmasından değil, sanki bir zindan mantığıyla kullanılmasından zindan mağarası denildiğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar, içerisi gayet güzel. Tavsiye ederim. Gelin, görün, ziyaret edin. Verdiğimiz 50 lira Aksu Kaymakamlığı'na helali hoş olsun. Çünkü değiyor. Ziyaretçilere önem vermiş, ziyaret yolları aydınlatması, her türlü tedbir, oradaki ani çıkış butonları, numaralandırma, hepsi benim gözümde dört dörtlük olmuş. Çok fazla uzatmayalım. Aksu, Isparta Aksu Zindan Mağarası'ndan bugünlük bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.